Yanıyordum, yakılıyordum. Küllerimden yeniden doğuyordum. Ve her defasında kaderime yazdığım kalemimi kendi parmaklarımla kırıyordum. Anne. Dudaklarımdan çıkan her kelime canımı yakıyordu. Boğazımda sanki binlerce cam parçası vardı ve ben konuştukça acımasızca batıyorlardı. Ben buradayım kızım, yanındayım annem. Annemin şefkatli sesi bile içimdeki korkuyu dindiremiyordu. Doktor ilaç vermedi mi anne? Neden yeniden ateşi çıktı? Bu ses Murat'a aitti. Ne kadar zamandır başımda bekliyordu. Neden gitmemişti? Bu soruların cevabını merak etsem de ona soramıyordum. Bilmiyorum oğlum. Doktoru aradım. Yeniden gelip muayene edecek. Biraz önce ateş düşürücü verdim. Bilincim açıktı ama gözlerimin üzerindeki sanki tonlarca ağırlık vardı. Açmak istiyordum ama açamıyordum. Konuşmak istiyordum ama konuşamıyordum. Sanki ruhum bedenimin içine hapsolmuştu. Ve ölüm ile yaşam arasında bir araftaydım. Ebrar, seni kurtaracağım. Sana söz veriyorum, seni kurtaracağım. Bu ses, bu ses Ebrar'a aitti. Onu göremiyordum ama varlığını ve sıcaklığını hissetmeye başlamıştım. Kalbimin üzerinde sanki bir ateş topu vardı ve damarlarımda akan her damla kan kanımı kaynatıyor, damarlarımı eritiyordu. Çektiğim acıyı tarif etmem imkansızdı. Gözümden acıdan yaşlar akarken bedenim kasılmaya başladı. Zebra'nın sesi içimde yankılanırken gözlerim kapalı da olsa onu görebilmeye başladım. Kıvılcım saçan kıpkırmızı gözleriyle tüm bedenimi süzüyor, grimsi bir dumanla kaplı olan bedeniyle bedenimi bir kalkan gibi örtüyordu. Söylediği sözleriyle bedenimden yukarıya doğru harlanan alevler onun dumansız bedenine doğru çekiliyor ve yok oluyordu. Nefes alırken hissettiğim sıcaklık ile ciğerlerim cayır cayır yanıyordu. Ama içimden bir ses Zebran'a güvenebileceğimi ve onun beni kurtarabileceğini söylüyordu. Ona ne ara bu kadar güvenmiştim, ne ara böyle düşünür olmuştum bilmiyorum. Belki de hükümlüğü kabul ettiğim andan itibaren aramızda bir bağ oluşmuştu. Sonuçta babamın hüküm ettiği kabilenin padişahıydı ve ikisinin arasında da özel bir bağ vardı. Bunları düşünüp dikkatimi başka yöne vermeye çalışıyordum ama olmuyordu. O kadar canım acıyordu ki bu acıyı daha fazla yok sayabilmem imkansızdı. Zebra'nın kollarını bedenimden içeriye sokup gözlerini kapadı ve sesini yükselterek yeniden anlamını bilmediğim sözleri okumaya başladı. Bu sözleri defalarca kez tekrarladı ve ardından elini göğüs kafesimden içeriye sokarken büyük bir sarı ışık demeti de beraberinde çıkardı. Canım öyle acımıştı ki nefes bile alamadan gözlerim karardı ve bilincimi yitirdim. Sonrasını hatırlamıyordum. Karanlık beni evladı gibi sarıp sarmalamıştı. Burnuma gelen hastane ve ilaç kokusuyla açtım gözlerimi. Yüzümü içime çektiğim nefesle buruştururken kolumdaki sızıyla inleyip sol tarafıma döndüm ve takılmış olan serumun hortumunu gördüm. Kızım, iyi misin anneciğim? Annemin endişeli yüzünü gördüğümde içim paramparça oldu. Benim yüzümden bu acıları yaşamamalıydı. Ama elimden hiçbir şey gelmiyordu. Kendimi zorlayarak yerimden doğruldum. Kurumuş boğazıma rağmen yutkunup konuşmaya başladım. İyiyim anneciğim, ne oldu bana? Annem yatağımın kenarına oturup serum takılı olmayan elimi öperken gözünden akan bir damla yaş elime damladı. Havale geçirdin kızım. O kadar zor düşürdüler ki ateşini, az kalsın. Duyduklarımla dehşete düşmüştüm. Az kalsın ölecek miydim? Bedenimdeki sıcaklık gitmiş, yerine öğrendiğim gerçeğin soğukluğu almıştı. Buz tutmuştum. Bu ölümün soğukluğuydu. Doktorlar zor da olsa düşürdüler ateşini. Şükür ki açtın gözlerini. Odanın kapısı açıldığında geriye endişeli bakışlarıyla Murat girdi. Onu tanımakta çok güçlük çekmiştim. Gözlerinin altı çökmüş, saçları, üstü başı dağılmış haldeydi. Hemen yanıma gelip elimden tuttu ve alnıma bir öpücük kondurdu. Aşkım, şükür açtın gözlerini. Senin için o kadar korktum ki. İyi misin? Bir ağrın var mı? Doktoru çağırmamı ister misin? Serum takılı olmayan elim ile yanağımı okşayarak gözlerinin içine baktım. İyiyim, merak etme. Sen geldin ya, artık daha iyiyim. Murat, sen buradayken ben doktoru çağırayım. Muayeneden sonra belki taburcu ediliriz. Tamam anne. Annem odadan ayrıldıktan sonra Murat bana olanları anlatmaya başladı. Benim ise aklım bir anda Zevran'a gitmişti. Onunla ilgili hatırladığım son şey beni kurtaracağını söylemesi ve okuduğu sözlerden ibaretti. İçten içe onu merak ediyordum. Beni gerçekten kurtarabilmiş miydi? Neden bu kadar ağır bir hastalık geçiriyordum? Bu başıma gelenlerde Kehrim ve kabilesinin bir parmağı olabilir miydi? Aklımda binbir cevapsız soru kolu gezerken kapının açılma sesiyle başımı o yöne çevirdim. Sarışın, mavi gözlü, ince fakat kıvrımlı bedeniyle dikkat çeken bir doktor annem ile birlikte içeriye girdi. Merhaba, ben Doktor Gülben. Çok geçmiş olsun Evrar Hanım. Büyük bir tehlike atlattınız. Sizi muayene edeyim ve her şey yolundaysa taburcu olabilirsiniz. Sizleri dışarı alabilir miyim?
Annem ve Murat dışarı çıktıktan sonra Doktor Gülben Hanım kapıyı kapatıp yanıma geldi. Elindeki ilaçları bir kenara atıp yatağın yanına oturarak elimi tuttu. Bu yaptığına çok şaşırsam da konuşmama fırsat vermedi. Ebrar, ben Günas. Nasılsın? Kendini gerçekten nasıl hissediyorsun? Karşımdaki kişinin Günas olduğunu duydum. Yatakta iyice doğruldum. Doktor kılığında neden yanıma gelmişti? Kötü bir şeyler mi oluyordu? Aklımda onlarca soru vardı. Evet, gerçekten çok kötü şeyler oldu. Kehrin sana kara büyü yapıp yakarak öldürmeye çalıştı. Ama Zebran son anda yetişerek bunu engelledi. Ben de seni tedavi eden doktorun içine girip bedenine koruma tılsımları yaptım. Sen hüküm olana kadar seni koruyacak. Günas'ın söyledikleriyle kanım dolmuştu. Ne söyleyebilirdim bilmiyordum. Zebran yetişmese. Aklıma onun gelmesiyle gözlerimi Günas'ın gözlerine kenetledim. Gerçekten iyi bir habere ihtiyacım vardı. Zebran köyde ve babanın arkadaşı Mustafa Hoca'nın yanında. Sana hüddamlığı bu hoca öğretecek. Ve merak etme, ona hiçbir şey olmadı. Aklımdan geçen her şeyi okuması beni rahatsız etse de buna alışmam gerektiğini biliyordum. Bu gece başlıyoruz. Ne? Neye başlıyoruz? Bu geceden itibaren 40 gün boyunca hüddam olmak için köyde kalacaksın. Ve gereken tüm ritüelleri eksiksiz yerine getireceksin. Ama bu nasıl olur? Burada bir hayatım var. Ailem, nişanlım, okulum. Yanınızda olan kişinin her zaman baban olduğunu mu sanıyorsun? Çoğu zaman onun kılığına girip yanınızda ben oluyordum. Baban ise yapması gerekenleri, önemli işleri yapıyordu. İnanamıyorum. Duyduklarım ile resmen şoka girmiştim. Bu kadar olabilir miydi? Bu kadar güçlü olabilirler miydi? Daha inanamayacağın o kadar şey var ki Ebrar. Hepsini yaşayarak öğreneceksin. Gece saat tam 12'de seni almaya geleceğim. Ve seni köye götüreceğim. Zebran seni köyde bekliyor olacak. Seni ona teslim ettikten sonra bedenine bürünüp yerine geçeceğim. Peki ya ailem? Benim olmadığımı anlarlarsa? Özellikle Murat. O bu konularda çok dikkatlidir. Günas küçük bir kahkaha atıp sarı saçlarını arkaya savurdu. Sen babanın yerinde benim olduğumu anlayabilmiş miydin? Haklıydı ve benim yerime geçtiğinde rolünü en iyi şekilde yapacağı bir şekilde hissedebiliyordum. Sol elini baş parmağının 3. göz çakrama, yani alnımın ortasına koyup kelimeler fısıldamaya başladı. Parmağının değdiği yerde bir karıncalanma olurken bana ne yaptığını merak etsem de sormamıştım. Artık cevabını alacağımı biliyordum. 3. gözündeki sezgileri açıyorum. Tehlikede olduğunda sezebilesin diye. Kabilemizden cinler yanında olacaklar ama biz yine de bir önlememizi alalım. Nasıl yani? Sen gelene kadar yanımda ben göremesem de cinler mi olacak? Siz insanlar ve biz cinler arasında sadece boyut fark vardır Ebrar. Biz de sizinle aynı dünyada, aynı mekanlarda yaşarız. Fakat boyutlarımız ayrıdır. Yani kısaca sen görmesen de bu zamana kadar yalnız olduğunu düşündüğün anlarda bile çevrende cin veya cinler vardı. Bu sözleriyle gözlerimle odanın içini korkuyla tararken Günas omuzlarımdan tutup gözlerimin içine baktı. İçindeki o korku yeni cesareti bırakacak. Ve sen cinler aleminin ve dünya aleminin en güçlü hükümdarlarından biri olacaksın. Babanın mirasını sürdüreceksin ve onu azaptan kurtaracaksın. Günas bu sözlerinin ardından ayağa kalktı ve ilaçları eline alarak kapıya doğru ilerlerken son defa arkasına dönüp güven veren bakışıyla gülümsedi ve odadan çıktı. Hastaneden taburcu olmuş ve nihayet evime gelebilmiştim. Annem beni hemen duşa sokup kendi elleriyle yıkamış, üzerimi giydirip saçlarımı kuruladıktan sonra yatağıma yatırmıştı. Murat ise iş çıkışı için gitmek zorunda kalmıştı. Ama yarın geleceğine dair söz vermişti. Maalesef o geldiğinde karşısında olan kişi ben olmayacaktım. Hastanede ilaçlar yüzünden o kadar çok uyumuştum ki uykum bir türlü gelmiyordu. Kardeşimle sohbet edip onunla biraz vakit geçirdikten sonra aklım gece olacaklarındaydı. Annem bize süt ve kuru üzümlü kek getirdiğinde ikisine de sımsıkı sarıldım. Onlar bugün yaşadıklarım yüzünden sarıldığımı düşünseler de ikisine de sessiz bir veda etmiştim. Saat 11'e geldiğinde annem ve kardeşim uyumak için odalarına gittiler. Ben ise gece lambamın yandığı odamda tedirgin bir halde etrafıma bakıyordum. Odada yalnız olmadığımı bilmek beni çok tedirgin ediyordu. Onların Zebra'nın kabilesinden olduğunu bilsem de korkuyordum. Bundan kısa bir süre öncesine kadar varlıklarından bir haber yaşarken şimdi onlara hükmedecek olmak normal bir insan için fantastik bir hikaye gibiydi. Ama benim için hayatın gerçeğiydi. Telefonumu elime alıp sosyal medya hesaplarımda gezindim. Damla'nın mesajlarına yanıt verip kafamı dağıtmak için YouTube'a girdim. Trendlerdeki videolara bakarken karşıma cinler ile ilgili bilgiler veren videolar çıkmaya başlayınca hiçbirini açmadan YouTube'u kapadım. Ve saate baktığımda Günas'ın gelmesine çok az bir süre kalmıştı. Zor da olsa yatağımdan kalkıp incinen bileğime çok yüklenmeden gardırobumdan küçük bir çanta çıkardım ve dikkat çekmeyecek kadar eşyamı yerleştirdim. Üzerime giyinip son hazırlıklarımı yaparken odamı kaplayan siyah dumanımsı gölge ile vaktin geldiğini anladım. İçimde hiçbir duygu hissedemiyordum.
Hissizlik damarlarıma işleyen bir morfin gibi tüm duygularımı devre dışı bırakmıştı. Çantamı elime alıp Yunus'a doğru bir adım attım ve odama son bir defa bakıp gözlerimi kapadım. Dumanın bedenimi sarmalamasına izin verdim. Ben babasının kurban seçtiğiydim. Kaderini değiştirmek zorunda kalandım ve kendime yeniden söz verdim. Benden değiştirmemi istedikleri kaderi onlardan geri alacaktım. Her yer karanlıktı. Üşüyordum ve ölesiye korkuyordum. Yunus beni gece yarısı gelip evimden aldı ve birlikte Zebra'nın olduğu köye doğru yola çıktık. Zebran beni ateş ocağının bedeniyle karşılamıştı. Bu neden yaptığını sorgulamayacak kadar beynimin içi cevapsız sorularıyla doluydu. Bana ne olacaktı? Şimdi ne yapacaktım? Bu sürecin sonunda gerçekten hüküm olabilecek miydim? Bu sorular aklımı esir alırken Zebra'nın önümden yürüyüp girdiği evin kapısından ben de girdim. Evin girişinden itibaren duvarlarda Arapça ve bilmediğim dillerde yazılar yazıyordu. Uzun koridorun sağında iki, solunda iki ve tam karşımda bir tane oda vardı. Korku dolu bakışlarımla etrafımı incelemeye devam ederken, soldaki ilk odadan gözleri kapkara ve kara çarşaflı bir kadın hızla çıkıp bana doğru gelmeye başladı. Korkuyla Zebra'nı kolundan tutup durdurduğumda, beni arkasına aldı ve kara çarşaflı kadına sinirle anlamını bilmediğim dilde bir şeyler söyledi ve kadın hızla geldiği odaya geri döndü. Zebram bana doğru dönüp elleriyle kollarımdan tuttu ve gözlerimin içine bakarak konuşmaya başladı. Ne olursa olsun yanından ayrılmayacağım Ebrar. Seni korumak ile görevliyim. Gözlerim ateşin her rengini barındıran gözlerinin içinde kaybolurken ona güvenip güvenmemem gerektiği hakkında içimde küçük bir savaş veriyordum. Hoş geldin kızım. Duyduğum ses ile korkuyla arkama döndüğümde benden çok az uzun, gri sakallı, esmer tenli, şalvar giymiş bir adam bize ciddi bir ifadeyle bakıyordu. Kendimin bile zor duyduğum bir ses ile hoş buldum dedikten sonra bu kişinin Mustafa Hoca olabileceği aklıma geldi ve onu takip ederek bir odaya girdim. Odanın dört bir yanı sedirler ile çevriliydi. Kapının sol yanında büyük bir kitaplık vardı ve içinde sayamayacağım kadar çok kitap vardı. Sedirlerin ortasında ise büyükçe tahtadan yuvarlak bir masa vardı. Duvarlar beyaz renkti ve üzerinde koridordaki yazılardan vardı. Otur kızım, ayakta kalma. Sımsıkı tuttuğum çantamı sedirin üzerine koyup bağdaş kurarak oturdum. Zebra'nın hemen yanıma otururken Mustafa Hoca sol çaprazıma oturmuştu. Babam benim en yakın dostlarımdan biriydi. Birlikte çok işler yaptık. Onun bu ani ölümüne ben de çok üzüldüm kızım. Yeniden başın sağ olsun. Bakışlarımı Mustafa Hoca'dan kaçırıp teşekkür ettim. Babam konusunda kalbim ikiye ayrılmıştı. Bir yanım babamı deliler gibi özlüyor, ne olursa olsun onu hala çok seviyordu. Ama diğer yanım babamdan ölesiye nefret ediyor, bu yaşadıklarının sorumlusu olduğu için onu hiçbir zaman affetmiyordu. Babanın sana el vermesiyle artık onun ilmini sen devam ettireceksin kızım. Buna gerçekten hazır mısın? Yaşayacağın şeyler çok kolay olmayacak. Eğer ki aklına ve iradene sahip çıkamazsan delirirsin. Ömür boyu musallata uğrayabilirsin. Bir tek sen değil, ailen. Sevdiğin herkes de seninle aynı şeyleri yaşar. Zebram ve babam bana bundan olabileceğinden bahsetmemişlerdi. Gözlerim korkuyla açılırken sinirle bakışlarımı Zebra'ya çevirdim. Ne? Ne delir misin? Ne diyor bu hoca Zebram? Ne sen bana bunların olabileceğini söylemedin, ne de babam mektubunda yazmadı. Siz beni nasıl bir oyunun içine attınız böyle? Bir an önce buradan gidip annemin kollarının arasında güvende olmayı istiyordum. Babamın mirası da Zebra'nın da canı cehennemeydi. Çantamı alıp hızla ayağa kalktım. Benimle birlikte Zebran da ayağa kalkıp önüme geçti ve kollarımdan tutup durdurmaya çalıştı. Ama benim artık durmaya hiçbir niyetim yoktu. Bırak beni gideceğim. Yalan söylediniz. Beni oyununuza alet ettiniz. Bırak beni bırak. Zebra'nın gözlerindeki ateş tüm bedenimi sardı ve ateş hocanın bedeninden kendi bedenine dönüşmeye başladı. Beni kollarımdan tutup resmen duvara fırlattı ve kendiyle duvar arasına sıkıştırdı. Grimsi kan sızan bedenin içinden çıkan bir yılan boynuma dolanıp beni nefessiz bırakana kadar sıkmaya başladı. Yeter artık Ebrar. Bu çocuk oyuncağı değil. Sen hüddamımız olmaya kabul ettin. Anlaşmaya yaptık ve buradan geri dönemezsin. Nefes alamıyordum ve gözlerim kararmaya başladı. Yılan zehirli dilini her an ısıracakmış gibi bedenimde gezdirirken Zebran kollarımı biraz daha sıkarak yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Eğer vazgeçersen babam kıyamete kadar büyük azap çekip işkenceler görecek. Ben ve bütün kabilem öleceğiz. Ve sen, sevdiğin herkes musallata uğrayacak. Aklınızı kaybedecek, en sonunda canınıza kıyacaksınız. Bunu mu istiyorsun? Hala gitmek istiyorsan seni ben bile tutamam. Çaresizliği iliklerine kadar yaşayabilir mi bir insan? Eli kolu bağlı, kadere boyun eğdiğinde savaşamadığı için hep mi haksızdır? Boynuma dolanıp beni nefessiz bırakan yılan hızla Zebra'nın açık yaralarının birinden içeri girip gözden kaybolurken Zebran da kollarımı serbest bırakmıştı.
Olduğum yere çöküp hıçkırarak ağlamaya başladım. Babama, kaderime, yaşadıklarıma, yaşayacaklarıma ve yaşayamadıklarıma kızıyor, isyan ediyordum. Ne kadar o halde kalmıştım bilmiyorum. Zevran ve Mustafa Hoca bir süre sonra odadan çıkmış ve bir daha geri gelmemişlerdi. Gözyaşlarımı elimin tersiyle silip cenin pozisyonda mindere uzandım. Gözlerim uykusuzluktan ve ağlamaktan acımaya başlamıştı. Her gelen gözyaşım iğne gibi batıyordu. Nişanlım, annem, kardeşim, arkadaşlarım bir an olsun aklımdan çıkmıyordu. Babam. Onu düşünmek bile artık ruhum ve kalbime en büyük ızdırap olmuştu. Birkaç saat önce ona dair içimde güzel olan ne varsa uçup gitmişti. Gözlerimi kapadığımda zebranın tam anlamıyla o vahşi görüntüsüyle yeniden baş başa kaldım. Bana neredeyse zarar verecek, öldürecekti. Ve bunu yaparken bir an olsun tedirgin olmamıştı. Kendinden o kadar emindi ki bu his içimi ürpertiyordu. Ona artık güvenemezdim. Güvenmemeliydim de. Bana ilk başta nasıl yaklaştıysa gerçekte de aslında tam anlamıyla oydu. Onu farklı görmek isteyen bendim. Kendimi kandırmaya yeğlemiştim. Bir gerçek vardı ki beni dize getirmek ister gibi tüm yükünü omuzlarıma yüklemişti. Babamın cin kabilesinin ve sevdiğim insanların hayatları bana bağlıydı. Yapacağım en ufak yanlışta vereceğim ani bir karar ben dahil hepimizin hayatını karartacaktı. Babam bana bize ne yapmıştı böyle? Beni nasıl böyle bir yükün altında bırakmaya razı gelmişti? Kapının 3 defa çalınmasının ardından kafamdaki düşünceler ile uzandığım yerde doğrulup bacaklarımı kendime doğru çektim. Gelin dedikten sonra Mustafa hocamın mı yoksa Zebra'nın mı geleceğini merak ederken içeriye Günas'ın girmesiyle ister istemez şaşırdım. Günas kapıyı kapatıp birkaç adımda yanıma geldi ve yanıma oturdu. Yüzündeki gülümsemenin yanı sıra ara ara bakışları benden kaçırıyordu. Zebran bana olan her şeyi anlattı Ebrar. Anlaşmayı kabul ettiğin halde hüküm olmaktan vazgeçersen hepimizin hayatı son bulacak. Bir tek bizim değil, ailenin, sevdiğin herkes de öyle. Buna göğüs gelebilecek misin? Bunların hepsini biliyorum Günas. Buraya neden geldin? Zebra'nın yapamadığını yapıp beni öldürecek misin? Söz konusu kabilesin. Yani bizlerin hayatıysa Zebra'nın için yapabileceklerinin sınırı yoktur. Bunun için beni öldürebilir yani. O asla sana bile isteye zarar vermez Ebrar. Sadece bu kadar önemli bir konuda verdiğin dengesiz kararlar ve tepkiler onun sabrını taşırdı. Morarmaya başlayan bileklerimi Günas gözlerinin önünde tuttum. Zebran bunun hesabını verecek. Babam bana bir fiske bile vurmadı. İster insan olsun ister cin. Hiç kimse bana şiddet uygulayamaz. Ve bu Zebra'nın yaptığı ilk şey değil. Biliyorum. Derin bir nefes alıp bakışlarını önüne çevirerek konuşmaya devam etti. Sana o köy evinde gerçeği açıkladığı andan itibaren her anınızda yanınızdaydım. Bu bir büyü Ebrar. Babanın sana, Zebrana ve biz kabileye yaptığı çok güçlü bir büyü. Artık açık açık konuşur musun Günas? Zebra'nın sana karşı kötü yanını göstermesinin tek sebebi bu büyü, anlıyor musun? Görevi seni hüklemamız yapmak ve bunun için her şeyi yapmak ile yükümlü. Gözlerimi devirip sabırsızca derin bir nefes aldım. Hiçbir şey bana yaptıklarının bahanesi olamaz Günas. Tamam, git ve söyle onlara. Hüküm olmam için bir an önce ne yapılması gerekiyorsa yapalım ve bitsin artık bu işkence. 3 saat sonra hiçbir penceresi olmayan, sadece duvara asılı birkaç mumluğun içindeki yakılı mumlar ile aydınlanan bir odanın içerisindeydim. Üzerimde iç çamaşırlarımın dışında sadece uzun beyaz bir elbise vardı ve Zebran yeniden ateş ocağın bedeğine bürünüp kapının hemen girişinde durmuş bana bakıyordu. Bakışlarındaki pişmanlığı aramızdaki o bağ yüzünden iliklerime kadar hissediyordum fakat umurumda değildi. Ona bir daha güvenebileceğimi sanmıyordum. Gusül abdestinin dışında Mustafa Hoca'nın tarif ettiği gibi bir abdest daha almış, kağıda yazıp verdiği sözleri eksiksiz ve doğru bir şekilde okumuştum. Saçlarım ıslaktı ve odada sıcak değildi. Bedenim ürpertiyle titriyordu. Mustafa Hoca elinde kalın bir kitap ve birkaç malzemeyle odadan içeriye girdi. Arkasından Günas da odaya girip kapıyı kapattı. Elindeki malzemeleri yere koyan Mustafa Hoca dizlerinin üzerine çöküp gözlerimin içine ciddi ve kendinden emin bir şekilde bakarken bir yandan da bana nasihatler vermeye, olacakları anlatmaya başladı. 40 gün sürecek bu süreçte seni zorlu sınavlar bekliyor kızım. Nefsini terbiye edip belli ritüeller yapacaksın. Birçok saldırıya uğrayabilirsin. Aklını kaçırman için birçok oyun oynanabilir. Hayvansal hiçbir gıda yemeyeceksin. Sadece karnını doyuracak kadar mayasız kuru ekmek ve su. Bunun dışında bir şey yemen yasak. Sana dediğim bir ritüeli verdiğim her sözü söylediğim kadarıyla eksiksiz okuyup yerine getireceksin. Eğer bunlara dayanırsan ve sınava geçersen hüküm olursun. Peki ya yapmazsam? Sen babanın kızıysan yaparsın. Yeter ki kendine güven ve gerçekten iste. Şimdi senin için odanın içinde büyük bir daire oluşturup tılsımlayacağım. Bunun dışına asla çıkmayacaksın. Evin her yeri tılsımlarla korunsa da bu senin için çok tehlikeli.
Özel ihtiyaçlarında sana günah eşlik edecek. Her an saldırıya uğrayabilirsin. Buna mecburuz. Sen istediğin sürece seni görüp duyarım. Rahat olacaksın. Merak etme Ebrar. Mustafa Hoca'nın anlattıklarıyla benim için çok zor bir sürecin başladığını kabullenmeye başlamıştım. Ailem, sevdiğim herkes bir suçlu olmayan kabiledeki cinler için bunu yapacaktım. Yapmak zorundaydım. Tamam, her şeyi anladım. Artık ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya başlayalım. Ben çok gerildim. Tamam, başlıyoruz. Mustafa Hoca eline aldığı tüy, kalem ve mürekkep ile yanıma gelip üzerimdeki elbiseyi çıkarmamı istedi. İlk başta çok utansam da üzerimdeki elbiseyi çıkardım. Mustafa Hoca gözlerimin içine bakıyordu fakat nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde vücuduma mürekkebe batırdığı tüylü kalem ile şekiller çizmeye başladı. Karnımdan başlayıp göğüslerime, oradan da kollarıma, bacaklarıma ve sırtıma kadar koltuk altım ve özel bölgem hariç neredeyse vücudumun her yerine söylediği sözleri tılsımlar çizmeye başladı. Yünezzüllenize, emhekanelizin, kümel hetelal, gehamil, han, elbesselin, ziyamül berza, elhekim mütezinehu. Bu sözlerin ardından elbisemin üzerine de tılsımlar çizdi ve bana giydirirken de aynı şeyleri söylemeye başladı. Minezzülleni, mehkanilizin, kümennel netihal, gehamil han, elbesin eltiyamül berza, elhekim mütezinehu. Beni kan rengiyle suyla ıslattığı yerin üzerine uzandırıp etrafımı o sıvıdan dökmeye devam etti. Sonrasında eline aldığı çuvallardan beyaz tuz gibi bir şeyi çevremde geniş bir daire çizerek dökmeye başladı. Hakel mumtenü ellezi hekal. Bu sözü söyleyerek tuz ile 40 defa etrafımda daireler çizdi. Her başlangıç noktasına geldiğinde geldiği yönün tersine dönüyordu. Dönme işlemini bitirdikten sonra eline aldığı ucu sivri garip bir kesici alet ile vücudumun çeşitli yerlerinde çok derin olmayan kesikler açmaya başladı. Canım çok acısa da dişlerimi sıktım ve dayanmaya çalıştım. Kelman-ı hülsenen bina, ezbini, mahlukatun nebü. Bu sözleriyle bedenimden akan kan, önce üzerimde uzandığım kan rengindeki su ile ardından beni çevreleyen beyaz tuz ile birleşti. Ama tuzun rengi hala beyazdı. Sanki biri ruhumu vücudumun her yerinden çekiyordu. Nefes alışverişim kalbimin atışıyla bir hızlanmaya başladı. Kanım bedenimden dışarıya aktıkça sanki bir güç üzerime baskı uyguluyor, beni yer ve kendi arasında sıkıştırıyordu. El hüküm nizamın neru. Bu sözlerini elindeki son tuzları üzerime dökerken söylemişti. Tuzların her biri vücuduma iğne gibi batarken dişimi sıkıp acıyla savaşmaya çalıştım. Ve bir süre sonra o acı hissi yeni garip bir karıncalanmaya bıraktı. Ve vücudumdan akan kanın akışını durdurdu. Mustafa Hoca başucumda eğilip eliyle gözlerimi kapadı ve alnının tam ortasına üçüncü gözüme ıslak bir şeyler sürdü. Sezemin kabile min padişahü cebran, sezemin kabile min padişahü cebran, sezemin kabile min padişahü cebran. Benim yapacaklarım bitti kızım. Şimdi sana vereceğim kağıtta yazan her sözü sırayla 666 defa okuyacaksın. Bunları okurken aklından hiçbir şeyi geçirmeyeceksin. Sadece sözlere odaklan ve onları hisset. Bu sözler senin yeminin olacak. Sana kalem ve kağıt bırakıyorum ki ne kadar okuduğunu işaretleyebil. Mustafa Hoca ile birlikte Günas odadan çıktı ve Zebran ile odada baş başa kaldık. Onu ve bakışlarını önemsememeye çalışarak Mustafa Hoca'nın elime tutuşturduğu kağıdı bir göz gezdi. Üzerinde yazan sözleri dediği sayı kadar okumaya başladım. Okudukça ellerimdeki tılsımların üzerinde birikmeye başlayan kanlar kağıda hiç bulaşmasa da üzerimdeki beyaz elbiseyi kızıla boyuyordu. Artık benim için geri dönüş yolu yoktu. Babamın izinden gidecektim ve yolun sonunda benim nelerin beklediğinden bir haberdim. Ebrar'dan. Soğuktu. Kalbim, hayallerim, umutlarım, geleceğim ve bulunduğum bu hapishane gibi oda. İliklerime işleyecek kadar çok soğuktu. Oysa babamın kalbi sıcacıktı. Annemin kucağı çok huzurluydu. Kardeşimin kolları huzurluydu. Ve ben artık buz gibi soğuk bir odada yapayalnızdım. Hayatım babamın hakkımda verdiği karar ile tamamen değişmişti. Ben artık bir değil iki farklı hayatı birden yaşıyordum. Babasının nazlı kızıydım. Bu yaşıma kadar doğru düzgün sorumluluğum bile olmamıştı. Murat ve ben, babam her koşulda yanımda olmuş ve beni tüm kötülüklerden, sorunlardan korumuşlardı. Ama artık tek başımaydım. Ve üzerimde tonlarca, belki de milyon tane dünya kadar ağırlık ve sorumluluk vardı. Çemberin içinde cenin pozisyonda uzandığım yerden doğrularak, yanıma bıraktığım kağıdı yeniden ellerimin arasına alarak, okumam gereken dua ve sözleri okumaya başladım. Ritüelin üzerinden tam 10 gün geçmişti. Bu 10 gün ara ara gördüğüm kabuslar dışında kötü bir şey yaşamamıştım. Sanki fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Yavaş yavaş bulunduğum duruma ve hüddam olma düşüncesine alışmaya başlamıştım. Üzerimdeki o ilk şoku atlattığımda bazı şeyleri daha iyi anlayabiliyordum.
Mustafa Hoca bana ara ara yemek ve su getirirken Günas ve Zebran belli aralıklarla yanıma gelip beni kontrol edip gidiyorlardı. Zebra'nın bu odada olmasa bile varlığını her zaman hissediyordum. Bu beni her ne kadar rahatsız etse de katlanmak zorundaydım. Annemi, kardeşimi ve Murat'ı çok özlemiştim. Onları ara ara rüyamda görsem de bu yetmiyordu. Yetmeyecekti. Günas benim yerime geçmiş, aileme rol yaparken onları gelip bana anlatıyor, her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu. Fakat dikkatimi çeken bir şey vardı ki o da Murat konusunu hep geçiştiriyordu. Ondan bahsetmesini istediğimde birkaç baştan sağma cümle söyleyip geçiyordu. Onun bir şeyler karıştırdığına emindim ama şimdilik susmaya karar verdim. Kapı sessizce açıldı ve ben okumamı bırakmadım. Mustafa Hoca elimdeki tepsiyi çemberin üzerine koyup gittiğinde 300 defa daha elimdeki kağıtta yazan sözleri okuyup birkaç lokma yemek yiyip bakır kaptaki sudan içtim. Bugünlük okumamı tamamladığım için rahattım artık. Böyle zamanlarda sanki babamın işkencesi de son veriyormuş gibi hissediyordum. İkdam olduğum gün azabı bitecek, huzur içinde uyuyacaktı. Mumlar ile aydınlatan odanın içinde oluşan siyah dumanın ardından Zebra'nın kızıl gözlerini gördüm. Ama sanki o yokmuş gibi tepsiyi kenara koyup yerim pozisyonunda uzandım. Ona artık hiçbir şekilde güvenmiyordum. Elimden geldiğince az konuşuyor ve göz göze gelmekten kaçınıyordum. Yine Ateş Hoca'nın bedenine bürünmüş bir halde çemberin dışına bağdaş kurup oturdu. Kokusu ciğerlerime dolarken gözlerimi kapayıp uyumak için kendimi zorladım ama olmadı. Bana, babama yaptığı işkenceleri unutamazdım. Beni içine düşürdüğü o çaresizlik duygusunu kalbimden söküp atamazdım. Zebran kötüydü. Kafir bir cindi. Kalbinde iyiliği barındıramayacak kadar kötü. Günas her ne kadar babamın yaptığı büyünün etkisinde olduğunu söyleyip onu savunsa da bana yaptığı şeylerin bir bahanesi olamazdı. Uyumadığını biliyorum Ebrar. Numara yapmana gerek yok. Numara yapmıyorum Zebran. Sadece seni görmek istemiyorum. Bu böyle ne kadar daha devam edecek? Bana karşı hep böyle mi olacaksın? Uzanmaya ve gözlerimi kapalı tutmaya devam ettim. İnsan bedeninde de olsa onu görmek bile midemi bulandırıyordu. Sen kafir bir cin padişahısın Zebran. Kabilenin sorunları varken bunu mu kafaya takıyorsun? Bir insan gibi. Alaylı bir tavırla söylediğim sözler karşısında Zebra'nın gözlerindeki alev ruhumu alev alev yakmaya başlamıştı. Bunu tüm zerrelerimde hissediyordum. Bir gün bu sözlerin bedelini çok ağır ödeyeceksin Ebrar. Gözlerimin içine bakabilmek, yanımda olabilmek, belki de daha fazlası için çok yalvaracaksın. Bu sözleriyle daha fazla dayanamayıp yattığım yerde doğruldum ve gözlerinin içine ona olan tüm nefretimi görmesi için bakmaya başladım. Seninle tek bağım var Zebran. O da hükmüm olduğum gün efendin olacağım ve sana hem kabilene hükmedeceğim. Asıl bir gün gelecek sen bana bu yaptıkların yüzünden pişman olup seni affetmem için yalvaracaksın. Senden er ya da geç intikamımı alacağım. Şimdi başka söyleyecek sözün yoksa odadan çık ve beni rahat bırak. Zebran bu sözlerimin ardından duman olup giderken uzun zaman sonra ilk defa içimde garip bir güç hissettim. Hükmüm olduğumda gücüm karşısında artık bana itaat etmek zorunda kalan cinlerim olacaktı. Bana karşı gelemeyecekleri için babam bu zamana kadar nasıl bizden gizli hükümlülük yaptıysa ben de onun gibi yapmaya devam edecektim. Günler aynı şekilde geçmeye devam ediyordu. Mustafa Hoca ve Günas arada odama geliyor, okumam gereken dua ve sözleri eksiksiz ve içten bir şekilde okuyor. Gün geçtikçe kendimi daha güçlü hissediyordum. Gördüğüm kabuslar gün geçtikçe daha da korkunç bir hal alıyordu. Ailem ve Murat ile imtihana tutuluyordum. Yaşamaktan korktuğum ne varsa yaşıyordum ama asla pes etmiyordum. Dayanamadığım anlarda Zebran gelip beni kabuslarımdan kurtarıyor ama bana hiçbir şey söylemeden ortalıklardan kayboluyordu. Onu günlerdir görmediğim için açıkçası kendimi hiç de kötü hissetmiyordum. Ama eninde sonunda yeniden karşılaşacaktık. Ve o gün geldiğinde de ben güçlü bir kadın olarak karşısında duracaktım. Artık ağlamayacak, sızlanmayacaktım. Kendim için, ailem ve Murat için savaşacaktım. Yanımda bir zamanlar babamın olan kutsal büyük kitabını elime alıp kaldığım sayfayı açarak okumaya devam ettim. Mustafa Hoca'nın alnıma yaptığı tılsım sayesinde okuduklarım aklımda kalıyor, unutmuyordum. Bu kitap şeytani güçlerle doluydu. Normal bir insan eline alması bile lanetlenmesine yeterdi. İçinde çok güçlü büyüler, tılsımlar ve davet ritüelleri vardı. Ne kadar zor olursa olsun yazılan her şeyi şaşırtıcı bir şekilde kolay kavruyordum. Bunda babamın da bir hüküm olması ve bana el vermesinin de büyük bir etkisi vardı. En güçlü cin kabileleriyle anlaşma yapma ve musallat etme bölümünü okumaya başladım. Bazı kabileler ile anlaşmak gerçekten tehlikeli ve zordu ama babam yaptıysa ben de yapabilirdim. Her büyünün bir bedeli vardı. O bedeli eksiksiz yerine getirmeli ve anlaşmaya uyman gerektiğini defalarca kez tekrarlanmıştı. Eğer ki yaptığım büyüler bozulursa, musallat ettiğim kabileden bir cin ölürse, bana da musallat olup öldürülebileceğim de yazıyordu.
Babamın Allah dostu bir hükam olduğunu ilk zamanlardan itibaren anlamıştım. Belki de güç sahibi olma ve cinlere hükmetmiş olmanın verdiği ego yüzünden bu yolu seçmişti. Gerçekten insanların hayatlarını karartabilecek miydim? Babam gibi kötülüğün ruhuma işlemesine izin mi verecektim? Hani bazen karşımızdaki insan öyle şeyler yapar ki ona cezasını vermek isteriz ya. Ben de kötülükte bulunsam da insanlara iyilik yapabilir miydim? Bu o kadar karmaşık bir durumdu ki işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Kitabı günler sonra bitirdiğimde Mustafa Hoca okumam için birkaç kitap daha verip beni kendimle baş başa bırakmaya devam ediyordu. Zaten günlerim kitapları, verilen duaları ve sözleri okuyarak geçiyordu. Okudukça bilgileniyor ve daha da güçlendiğimi hissediyordum. Günlerdir sadece kuru ekmek ve sudan başka hiçbir şey yemiyordum. Gittikçe zayıflamıştım. Saçlarım yağlanmıştı. Üzerimdeki elbise kirliydi. Artık kendi kokumdan bile tiksinmeye başlamıştım. Annem olsa beni 40 gün banyodan çıkarmaz yıkardı. Kardeşimin dilinden sittin sene kurtulamazdım. Okuduğum kitabı yarıda bırakıp gözlerimden akan yaşları elimin tersiyle sildim. Onları öyle özlemiştim ki. Bensiz ne yapıyorlardı çok merak ediyordum. Artık gün asla bana eskisi gibi her şeyi anlatmıyordu. Gözlerindeki şeytanlı parıltılar korkularımda nedenle haklı olduğumu bana sunuyordu. Fakat hiçbir şey yapamıyordum. Elim kolum bağlıydı şimdilik. Saatlerce kitap okuduğum için çok yorulmuştum. Kitabı yanıma koyup üzerine çöken ağırlıkla uzandım ve gözlerim kendiliğinden kapandı. Ve kendimi yine huzursuz bir rüyanın ortasında buldum. Cehennem sıcağı kadar sıcak bir yerdeydim. Kapkaranlık, yolu aydınlatan kızıl bir ay bana gideceğim yolu gösteriyordu. Çıplak ayaklarım ile kanlar ile işaretlenmiş yolu yürümeye başladım. Geniş ova gibi bir yerdeydim. Ne bir ev, ne bir ağaç, hiçbir şey yoktu. Rüzgarın esintisi ruhumu acıtırken ona karşı direniyordum. İçimden bir ses bu yolun sonuna gitmem gerektiğini söylüyordu. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Ayaklarıma batan taşlar, bedenime batan dikenler canımı acısa da durmadım. Sonsuzluğa uzanan ova gibi geniş olan yol ikiye ayrıldı. Ve benim içimdeki sesi dinleyerek adımlarımı sola doğru attım. Korkuyordum, üşüyordum ama adımlarımı bir an olsun duraklatmadım. Kızıla boyanmış ay bana cehennemin yolunu gösteriyordu sanki. Etrafımda önce küçük fidanlar belirmeye başladı. Sonrasında karşımda aniden beliren ürkütücü orman bana kollarını açtı. Ürkek adımlarla ormanın içine girdim. Birkaç adım atmıştım ki karşımda gördüğüm manzara ile yerimden öylece dona kaldım. Annem, kardeşim ve Murat boyunlarına ip geçirilerek ağaca asılmışlardı. Uzun kırmızı derili, gözleri ateş saçan, tırnakların olacağı yerde pençeler olan cinler onlar tutuyordu. Bıraktıkları anda hep söyleyecekti. Ağaçların arasından beliren tanıdık bir beden ve o gözler. Bu Kehrin'di. İntikam dolu bakışlarla uzun tırnaklarını annemin bedenine gezdirmeye başladı. Onlara dikkatlice incelediğim her saniye canımdan can gitti. Dudakları simsiyah kalın iplerle dikilmiş, kan revan içindelerdi. Murat'ın bedeninin çeşitli yerleri kanıyordu. Güçlü olmalıydım. Kendimi bırakamazdım. Onun karşısında güçsüz kalamazdım. Bedenimi dikleştirip ona doğru birkaç adım attım ve aramızda çok az bir mesafe kalana kadar yaklaştım. Bırak onları. Senin derdin benimle. Ailemle değil. Ah Ebrar. Özgüvenim beni çok şaşırttı. Sana onları bırak dedim. Derdin benimle. Anlaşma çok basit. Hüddam olmaktan vazgeçersen ben de aileni bırakırım. Yapmazsın Kehrin. Buna asla izin vermem. Gözlerimi kapadım ve içimden gelen o sözleri okumaya başladım. Ehemmü kabul essemke hovelma. Etrafımda toplanan cinler çığlıklar içinde kaçıp giderken annemleri tutan cinler ve Kehrin karşımda durmaya devam ediyordu. Korkmamalıydım. Savaşmalıydım. İçimden kendime telkinler verirken ellerimi öne doğru kaldırdım. Mustafa Hoca'nın bedenime çizdiği tılsımlar belirginleşip parlamaya başlamıştı. Gözlerimi kapadım ve kitapta yazılanları uygulamaya karar verdim. Kendimi Kehrin'in bedeninin içinde hayal ettim. İçimden sözleri söylerken bedenimin mavi ateşte içinde yandığını ve Kehrin'in de benimle birlikte yandığını hayal etmeye başladım. Kehrin kulaklarımı sağır edecek şekilde çığlıklar atmaya başladı. Onu yenecek ve annemleri kurtaracaktım. Onlara bir zarar gelmesine asla izin veremezdim. Kehrini yakmak için tüm bedenimi mavi alevlere teslim ederken duyduğum bağırış ve çığlıklarla gözlerimi aniden açtım. Annemleri tutan cinler ipleri bırakmış acıyla kıvranıyorlarken annemler boğulmamak için çırpınıyor, savaş veriyorlardı. Gözümden akan birkaç damla yaş ile onlara doğru koşmak için harekete geçmiştim ki üzerime atılan bir beden ve duyduğum çığlıklarla bağırsam da sesimi bir kendim duyuyordum. Buradaki tüm canlılar bana sağır olmuşlardı. Sözleri okumayı bıraktığım anda cinler Muratların bedenlerini sivri pençeleriyle parçalamaya, canlı canlı yemeye başlamışlardı. Murat, anne,
Hıçkırıklarım bedenimden deprem etkisi yaratırken üzerime çöken ağırlık hareket etmemi engelliyordu. Annemlerin, Murat'ın bağırsakları, organları bedenlerinden sallanmaya başlarken bir cin annemin bağırsağını çekip kopararak resmen spagetti makarna yer gibi ağzından çeke çeke yemeye başladı. Murat'ın ise gözlerinden biri tam önüme düşerken ciğerlerinden diğeri gözünü sakız gibi çiğniyordu. Bir yandan da kaburga kemiklerini kemiriyordu. Kardeşimin bedeninden gelen yanık kokusuyla neredeyse kusacaktım. Onun yanındaki cin elleriyle etlerini pişirip kanına banarak yiyordu. Başımı korkuyla arkama çevirdiğimde zebran üzerime kapanmış, beni hapsetmeye çalışıyor. Kabilemdeki cinler keyfine işkence ediyorlardı. Artık sarak krizi geçirir gibi titrerken ormanda sesim acı bir feryatla yankılandı. Onları kaybetmiştim. Kurtaramamıştım. Benim yüzümden vahşi bir şekilde ölmüşlerdi. Anne. Birinin beni kolumdan tutup kaldırmasıyla çığlık atarak yattığım yerde doğruldum. Bedenim soğuktan ve korkudan tir tir titriyordu. Kollarına sığındığım sıcaklık yavaşça bedenimi sarmalarken başımı korkuyla yukarıya kaldırdım. Sevran kızıllaşmış ateş saçan gözleriyle telaşlı ama bir o kadar da acı çeker bir halde bana bakıyordu. Ateş hocanın bedeninden kendi bedeninde dönüşürken gözlerindeki acı ruhuma işledi. Dizleri üzerine çökerken en başta ne olduğunu anlamadım. Seni yine kurtardım Ebrar. İyi misin? Sınavı geçtim. Artık bir hüddamsın. Birden bedenimin üzerine yığıldı ve kıvılcım saçan gözleri kapandı. Zift gibi kapkara olan kanı önce ellerime ardından bedenimin her yerine bulaşırken dona kaldım. Kucağımda yatan beden, vicdanım ve aklımın büyük savaşın en büyük kanıtıydı. Mustafa Hoca'ya haber verip onun hayatını kurtarabilirdim. Ya da susup kucağımda ölmesini izleyebilirdim. Bir gerçek beni tüm benliğimle sarstı. Zebra'nın hayatı, kabilenin geleceği benim elimdeydi. Ve ben kaderimi şimdi yeniden kendi ellerimle yazacaktım.